Sevgili dostlar merhaba, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Selamı aranızda yaygınlaştırın diyor Peygamberimiz. Çünkü selam verdiğimizde karşımızdaki insan da ve aleykümselam dediğinde ya da selam dediğinizde o da size selam dediğinde benden sana, senden bana zarar gelmeyecek. Ben bu bilinçle sana bakıyorum. Senden bana gelen duygunun, enerjinin, akışın da böyle olduğunu hissediyorum demektir. Karşılıklı verilen bu eman, bu selamla verilen selamet duygusu iki insan arasında kalpleri yumuşattığı gibi dünyanın bir ucundaki milletleri hatta devletleri, devlet ricalinin de gönlünü bu şekilde ısındırır. Onun için aranızda selamı yaygınlaştırın sözü efşus selame beynekum Peygamberimizin sihirli sözcüğüdür. Ecdadın hiç dilinden bırakmadığı selamı biz de sohbetin, meclisin tam evlerine yerleştirdik. Allah inşallah kabul etsin. Neyi konuşacağız? Namazı konuşacağız. Namaz nedir? Gözümün nurudur diyor Peygamberimiz. Biz göz nuru deyince ne anlıyoruz Allah aşkına? En sevdiğimize bunu söylüyoruz. Evladımıza bunu söylüyoruz. Canımıza bunu söylüyoruz. Ya da hayatta en kıymet verdiğimiz hayat arkadaşımız, refikimiz ya da refikamıza bunu söylüyoruz. Bir de namaz için. Çünkü namaz insanı kötülükten ve fuhşiyattan korur ve Allah'a yaklaştırır. Allah'a yaklaştıran makamın adıdır namaz. Allah'ın huzuruna gitmektir. Allah'ın huzurunda huzuru bulmanın adıdır namaz. Fakat neden bu kadar ağır gelir? Bunları konuşacağız. Neden abdest almaya kalkmak insanın üstüne bir ağırlık getirir? Neden camiye gidemez? Neden seccadenin başına varamaz? Bunları konuşacağız. Ama önce Kur'an. Çünkü sohbetin evveline Kur'an-ı Kerim'in ilk hamili ve ilk hafızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlaka Kur'an'dan birkaç ayet-i kerimeyi koyarak önce Allah'ın kelamını en başa yerleştirip ardından sohbeti, muhabbeti ve dua ile o insanlığın felahını, refahını düşünmüştür. Öyleyse gelin Kur'an-ı Kerim'in Fatır suresine gidelim. Oradan size bir iki ayeti okuyalım ve o ayeti beraber de değerlendirelim inşallah. Buyursunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve akâmu's-salâte ve enfekû mimmâ razaknâhum وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم
صدق الله العظيم. Allah kabul etsin. Fatır suresi 29. ve 30. ayetleri okuduk. Muhteşem, müstesna ve her döneme dokunan ve biz yapan değerlerimizi ve Rabbimizle olan bağlantımızı hatırlatan, nimetlerin karşılığındaki mükafatı bizlere aktaran ayet-i kerimeler. Ne diyor Allah Teala? Estağfirullah. İnnellezîne yetlûne kitâballah. Allah'ın ayetlerini okuyanlar. Ve akâmussalâh. Şüphesiz onlar namazı dosdoğru tam vaktinde eda edenler. Ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten. Yaptığı hayrı hem gizli kimse görmeden hem de alenen fakir fukarayı, garibu gurabayı sevindirerek nerede kimin yaptığı değil, herkese alenen hayrın dağıtıldığı şekilde yapanlar. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Böyle güzel işler yapanlar, sonu iflas olmayan, sonu kesat olmayan, sonu yokluk olmayan ticareti umarlar. Çünkü onlar لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ. Allah tarafından mükafatlarının verilmesi için bunu yaparlar. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Ve Allah tarafından bu nimetlerin, Rabbinin fazl-ı kereminden, sonsuz hazinesinden daha da artırılarak verileceği için bunu yaparlar. Çünkü Allah innehu gafurun şekur. Çokça bağışlayandır ve şükürleri çokça kabul edendir. Sadakallahul azim. Allah Teala en iyi, en doğruyu söylemiştir. Allah kabul etsin inşallah. Aziz dostlar, namaz ve Kur'an. Allah'ın ayetleri peşine ve akamussalah, namazı kılmak. Bu ayetin girişindeki iki sırlı bölümü hiç unutmayınız. Zira bu ikisinin ardından yapılan duaları Allah mutlak muhakkak kabul eder. Madem Kur'an okuduk, hemen kısa bir dua yapalım. Hemen bu bölümde. Araya sohbeti uzatmadan. Allah'ım okuduğumuz Kur'an'ın feyzinden, bereketinden hepimizi hissedar eyle. Kıldığımız namazları kabul eyle. Tuttuğumuz oruçları makbul eyle. Kur'an ayetlerinin sırrına ermeyi hepimize nasip eyle. El açıp amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Her türlü kazadan, beladan, nazardan, özellikle içinde bulunduğumuz bu zor halden, koronadan, adı korona olan bu hastalığın bütün zorlu hallerinden kurtulmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, madem bir şeyi öğrendik, öğrendiğimizi hemen uygulayarak hayatımızda yerleştirmeliyiz. İşte bu da sünnetlerden bir tanesi. Hadisi peygamberden duydukları anda hemen sahabe-i kiram öğrendiklerini uygulamaya başlarlarmış. Öyleyse biz de hayat okulunda ya da okul hayatında hangi mektebin öğrencisiysek o okulun bize öğrettiklerini yaşadığımız hayatın içerisinde önce kendi dünyamızda, sonra ailemizde, sonra sosyal hayatın her bir köşesinde, hatta sosyal medyada yeni medya teknolojilerini kullanırken de o edeple, o bilgiyle, o hikmetle, o düzenle kullanmakta fayda var. Biz camide iyiyiz, safsafa, güzel. Sohbet meclisinde iyiyiz ama kendi başımıza telefonla baş başa kaldığımızda, internetin başına geçtiğimizde, tuşlarla baş başa kaldığımızda yazdığımızdan da sorumluyuz. Söylediğimizden olduğu gibi. Gözümüzün baktığından sorumlu olduğumuz gibi kalbimizin düşündüklerinden de sorumluyuz. İnna Allah la yanzuru ila suverikum. Allah Teala insanların suretlerine bakmaz. وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ. Ancak Allah kalplere bakar. Kalbin parçasına mı bakar Allah Teala? Yoksa kalbin içine mi bakar? Uçağın nasıl kara kutusu var? Uçağın kara kutusu nasıl her şeyi en son kelimesine kadar düşüşündeki an ve oradaki ihmale kadar tek tek kayıt olup ondan sonra dinleyip gerçek suçlu ve olay ne oldu, kazaya götüren neden nedir diye sonradan uzmanlar inceleyip öğreniyorlarsa, kalp de
gördüğünü yalanlamadı diyor Necm suresinde. Öyleyse kalbimizden geçen, kalbimizle baktığımız her şeyi görüyoruz ve gördüğümüz şey de buraya kaydoluyor. O zaman kalbi lekelemeyelim. Kalbi masivadan uzak tutalım. Kalbi olalım, kalple bakalım. Kalple görelim, kalbin hissettikleriyle kendimizi güzelleştirdiğimiz gibi karşıdaki kalbi de güzelleştirelim. Aziz dostlar, namazı konuşacağız. Kur'an okuduktan sonra dua edilir. Namaz kıldıktan sonra da dua edilir. El açıp amin dediğinizde işte o an kapılar açılmıştır. Çünkü Allah ve kul arasında özel bir dua hattı vardır. O dua hattı da namazdan sonra ve Kur'an okunduktan sonra açılır. İşte tam o anda dua edin. Namaz bitince El Fatiha deyip kaçıp gitmeyin. Kur'an okuduktan sonra sadakallahu aleyhi çekip gitmeyin. El açın. Ya Rabbi şu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden istifade etmeyi nasip et. Gözlerimiz şifalansın, kalbimiz dolsun, ruhumuz itminan olsun, doyuma ulaşsın. Ve Kur'an'ın bütün feyzinden, bereketinden bedenimiz ve dünyamız nasiplensin ya Rabbi. 10 dakika sürmez bu kadar dua. Ne hastalığınız varsa, ne derdiniz varsa, kim için ne güzellikler düşünüyorsanız önce kendinizden başlamak üzere işte tam o anda edin. Nereden mi biliyoruz? Uyguladık hayatımızda. Bilenlerden duyduk, uyguladık ve oldu. Allah hocalarımızdan razı olsun. Bize derste, gece dersinde, gündüz muhasebesinde bize bu bilgileri aşılayan bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz size işte bu özel hattan, YouTube kanalımızdan seslenmeye devam edeceğiz. Ama hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Madem öyle biz de size hediyeyi bir bahaneyle verelim, olmaz mı? Neredesiniz, dünyanın hangi köşesindesiniz bilemiyoruz ama postanın her gittiği noktaya ellerimizle hazırladığımız, gerçekten çok itina gösterdiğimiz kitabımızdan bir tane hediye göndermek isteriz. Ama bu bir tane az olur hocam, binlerce insandan bir kişiye düşecek, bize gelmez ki dersiniz, kızarsınız. Biz onu 5 yapalım bugün. 5 arkadaşımıza bizim sizlere bildirdiğimiz adresimizden lütfen mesaj gönderin, yorumunuzu yazın. Varsa eleştiriniz onu da yazın. Düzeltelim kendimizi. Beğendiğiniz varsa onu da söyleyin ki çalışan arkadaşlarımız size bu görüntüleri hazırlayanlara da teşvik olsun. 5 arkadaşımız adresinizde yazarsanız, iletişim bilginizi yazarsanız kapınıza kadar hediye olarak kare kodlu, QR kodlu en son çıkan Yasin kitabımızdan sizlere hediye edeceğiz. Şimdilik herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim.